Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte saray sarması tatlısı tarifi hazırlayacağız. Eğer bugüne kadar çok tarif denedim ama çatlıyor, yarılıyor, İstediğim gibi bir saray sarması tatlısı tarifi elde edemiyorum diyorsanız bu tarif tam da sizlere göre. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem. Evet, dilerseniz fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Tatlımızın kıvamına da videomuzun sonunda hep birlikte bakalım. Evet, buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Evet, saray muhallebimiz için bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Tenceremin içinde 1 litre sütüm var. Hemen üzerine kakaomu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Kakaomuzu, unumuzu ve nişastamızı eleyerek katalım arkadaşlar. Elemeden katarsak eğer top top kalıyor ve bu da güzel bir görüntü vermiyor tatlımızda, bilginize. Evet, topak topak kalan kakaomuzu elimizde bu şekilde dağıtalım. Evet, hemen üzerine 1 su bardağı unumu ilave ediyorum ve yine eliyorum. Evet, şimdi 1 yemek kaşığı da buğday nişastası ilave ediyorum. Bir su bardağı da şeker ilave ediyorum. Evet, şimdi tel çırpacağımla pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. 3-5 dakikadır pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Kıvam alana kadar orta ateşte pişireceğim, bilginize. Evet, muhallebimiz kıvam aldı ve göz göz olmaya başladı. Şimdi 1-5 dakika daha pişirip sonra ocağımın üzerinden alacağım, bilginize. Evet, ocağımın üzerinden aldım. Tamamen pişti ve kıvamını aldı. Çok da güzel bir muhallebi oldu. Hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Yani sakız gibi bir muhallebi oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet, 1 paket vanilya ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı margarin ilave ediyorum. Sizler tereyağı da ilave edebilirsiniz. 50 gram da çikolata ilave ediyorum. Evet, şimdi bu şekilde karıştırıp erimesini sağlayacağım malzemelerimi. Evet, tamam, yeterli, malzemelerimiz tamamen eridi. Hemen böyle karşıya alıyorum ve tepsimin içine 1,5 su bardağı Hindistan cevizi ilave ediyorum. Evet, böyle tepsimizin hiçbir yerinde boşluk kalmasın. Tamamen Hindistan cevizimizi elimizle dağıtalım. Evet, tamam, şimdi muhallebimizi ilk sıcaklığıyla ilave edeceğiz. Evet, eşit olacak şekilde ilave edelim. Evet, şimdi kaşığımızla düzleyelim.
Evet, tamam. Şimdi spatulamla düzlemek istiyorum daha düzgün olması için. Evet, tamam. Şimdi yarım saat soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra üzerinin krem şantisini hazırlayacağız. Evet, yarım saat soğudu. Hemen böyle yan tarafa alıyorum ve krem şantimizi hazırlayalım. Bir paket krem şantimizin içinde 2 poşet krem şantimiz çıkıyor. İkisini de kullanacağız. Evet, şimdi üzerine 1 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik süt ilave ediyorum. Şimdi yan tarafta mikserimle 3-5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar krem şantimi çırptım. Hemen bekletmeden ilave ediyorum. Sizler de bekletmeden krem şantinizi ilave edin arkadaşlar. Çünkü bekletince sertleştiği için tatlımızın üzerine ilave ettiğimizde kolaylıkla yayılmıyor. Evet, hemen böyle eşit bir şekilde düzleyelim. Bir de hemen bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Krem şantimizin paketin üzerinde yapılışında 1 su bardağı süt ile hazırlanır diyor ama kesinlikle 1 su bardağı süt ile hazırlamayın. Çünkü neden derseniz krem şantimiz asla kıvam almıyor. Çok akışkan ve çok sıvı kıvam alıyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yani ben paketin üzerindeki tarife göre hazırlasaydım krem şantimi, İnanın ki çok sıvı olacaktı ve asla bu kıvamı alamayacaktım. Ve bir poşet daha krem şanti kullanmak zorunda kalacaktım. Asla üzerindeki yazan tarife göre hazırlamayın krem şantinizi, bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, bir de sizlere küçücük bir tüyo vermek istiyorum. Eğer baktınız krem şantiniz çok sıvı oldu ve evinizde de krem şantiniz yok, o aşamada 2 yemek kaşığı veya 1 yemek kaşığı, yani krem şantinizin akışkanlığına göre pudra şekeri kullanıp tekrardan çırpabilirsiniz. O zaman krem şantiniz kıvam alıyor ve istediğiniz kıvamda bir krem şanti elde edebilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet, tamam, kaşığımızla düzledik. Şimdi spatulamızla da düzleyelim. Daha düzgün bir görüntü olsun. Evet, tamam. Şimdi dolabımın alt kısmına kaldırıp 1 saat dinlendireceğim. 1 saat dinlendikten sonra tatlımızın şeklini vereceğiz. Evet, tatlımız dinlendi. Şimdi dilimler haline getirelim. Evet, böyle bıçağımızı temizleyelim. Evet, hemen böyle döndürelim ve sarmaya başlayalım. Evet, bu şekilde.
Evet, hemen şöyle göstereyim. Hemen böyle yan taraftaki servis tabağımın içine alıyorum. Servis tabağınızın içine aldıktan sonra böyle parmak uçlarınızla düzleyin, hafifçe bastırarak tatlımız daha düzgün dursun. Evet, şimdi tekrardan saralım. Hemen böyle tepsimizin içindeki Hindistan cevizimizden ilave edelim. Evet, bu şekilde servis tabağımızın içine almadan Hindistan cevizimizi iyice bulayalım. Evet, hemen şöyle göstereyim. Yine servis tabağımın içine alıyorum. Evet, son 4 tane kaldı. Hemen onu da hep birlikte saralım. Yani bakar mısınız, ne çatladı ne etti, kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bir saray sarma tarifi oldu. Evet, böyle Hindistan cevizini bulayalım iyice. Evet, hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? Evet, hemen servis tabağımın içine alıyorum. Hemen diğerini de hazırlayalım. Böyle her tarafına gelecek şekilde Hindistan cevizi sürelim. Yani böyle sarmak istemezseniz böyle dilimler halinde de servis yapıp tüketebilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen bu ikisini de diğer servis tabağıma alacağım. Evet, şimdi Antep fıstığı tozum ile üzerine süsleyeceğim. Bu arada 1 yemek kaşığı Antep fıstığımın ölçüsü. Evet, tamam. Evet, tatlımız hazır. Şimdi iç dokusuna geçelim. Evet, hemen böyle 1 kaşık almak istiyorum. Böyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani asla çatlamayan, yarılmayan bir saray sarması tatlısı tarifi oldu kesinlikle. Yani lokum gibi kıvamıyla hepinize tavsiye edebileceğim bir sütlü tatlı tarifi oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa tatlımla alakalı yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir tarif oldu. Kaydedin ve asla kaçırmayın çünkü her zaman yapmak isteyeceksiniz. Kesinlikle lezzetine, dokusuna hayran kalacağınız bir saray sarması tatlı tarifi oldu. Evet, sizler böyle son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz.
Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve bana da destek vermiş olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel günler diliyorum.